Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Şimdi bu baharlık yeleğin yapılışını anlatacağım. Yelek 1-2 yaş için uygun. Yeleğin eni 28 santimetre. Boyu da 34 santimetre. Yeleği Gazdal Baby Cotton ile ördüm. Nar çiçeği rengin numarası 34-18. Yakada kullandığım ipin numarası da 34-45. Yeleği örmeye önceden kalan yarım yumakla başladım. İkinci yumak da bitmedi. Bir yumak yetmeyebilir. O yüzden bu boyutta bir yelek için 2 yumak almakta fayda var. Yaka için de 1 yumak. Toplamda 3 yumak olacak. Tığım da 3,5 numara. Yakayı başka bir giysinin üzerinde kullanmayacaksanız omuzlardan dikerek sabitleyebilirsiniz. Şimdi yeleği örmeye başlayalım. Yeleğe koltuk altından zincir çekerek başlıyorum. Çok fazla sıkmadan toplam 125 zincir çektim. Şimdi sondan ikinci zincire giriyorum. Ve sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İki delik atlayarak üçüncü deliğin içine giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Bir, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2 delik atlıyorum. Üçüncü deliğe girerek sık iğne örüyorum. 1, 2 zincir, bir delik atlıyorum, ikinci deliğe giriyorum, sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, üçüncü deliğe giriyorum. Sık iğne örüyorum. 1, 2, bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde tekrar ederek sıranın sonuna kadar örüyorum. Birinci sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bunun için 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 4 tane zincir çekerek oluşturduğum bu boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekerek oluşturduğum boşluğa giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Sonra diğer büyük boşluğa 4 zincir çekerek oluşturduğum boşluğa giriyorum.
Oraya da 6 tane ikili trabzan örüyorum. Evet, 6 tane ikili trabzanı tamamladım. Yine yanındaki küçük boşluğa girerek sık iğne örüyorum. Yine büyük boşluğa 6 tane ikili trabzan örüyorum. Yine buradaki boşluğa giriyorum. 2 zincir çekerek oluşturduğum boşluğa sık iğne örüyorum. Bu sırada da aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. İkinci sıranın da sonuna geldim. 6 tane trabzanı yaptıktan sonra küçük boşluğa girerek sık iğne örüyorum. Sondaki büyük boşluğa da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Dördüncü trabzanı da birinci sıraya başlarken sık iğne yapmıştık. O sık iğnenin içine giriyorum. Ve bir tane ikili trabzan örüyorum. Üçüncü sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dibine değil, yanındaki deliğe giriyorum. Şurada 3 tane yaptığım ikili trabzanın bu taraftan 2 ile 3'ün arasındaki deliğe giriyorum. Ve sık iğne örüyorum. Şurada boşluk oluşturduk. 3 tane zincir çekiyorum. Bu yelpazenin üzerinde 2 tane ikili trabzan atlayarak 2 ile 3. trabzanın arasındaki şuradaki deliğe giriyorum. Oraya da sık iğne örüyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. Sık iğne örüyorum. Burada girdiğim boşlukta yine sol tarafta da soldan 2. ile 3. trabzanın arası oluyor. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Yine diğer yelpazenin şurada 2 tane ikili trabzanımız var. 2 ile 3'ün arasındaki şuraya giriyorum. Sık iğne ördüm. 2 zincir çekiyorum yine. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe girerek sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. 3. sıranın sonuna geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki yelpazenin sağ tarafından 2 tane trabzan ilerliyorum. 2 ile 3. trabzanın arasındaki deliğin içine giriyorum.
ve sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Başlarken çektiğim zincirin tepesine batarak zincirin içine giriyorum. Şöyle. Yine sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 4. sıra için dönüyorum. Şurada oluşturduğum boşluğa girerek bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa girerek sık iğne yapıyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Yelpazenin üzerinde oluşturduğum boşluğa girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. 3 zincir çekmiştik arada bir alt sırada. O boşluğa girerek sık iğne örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek sıranın sonuna kadar örüyorum. 4. sıranın da sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa girip sık iğne örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa girip ikili trabzan örüyorum. Bu boşluğu yaparken çektiğim zincirin içine giriyorum. Ve yine ikili trabzan örüyorum. 5. sıraya geçmek için 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şuradaki boşluğa girip sık iğne yapıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu taraftaki boşluğa giriyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir alt sırada 2 tane trabzan yapmıştık. Onu atlayarak, o 2 trabzanı atlayarak buradaki boşluğa giriyorum. Ve sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa giriyorum. Ve sık iğne örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzanı atlayarak boşluğun içine girip sık iğne örüyorum. 4 zincir, boşluğun içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir, 2 tane trabzanı atlayıp boşluğa giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu 5. sırada yaptığımız işlem aslında ilk başlarken yaptığımız 1. sırada yaptığımız işlemle aynı. 1. sırada zincirin üzerine batarak yapmıştık. Bu sırada da aynı zincir sayısıyla boşluklara batarak yapıyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Sıranın sonuna yaklaştım yine arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şuradaki zincirin içine giriyorum ve sık iğne yapıyorum.
4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 6. sıraya başlıyoruz. Şurada oluşturduğumuz küçük boşluğa giriyorum yine. Sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar bu sırada yelpazeleri oluşturmaya başlıyoruz. Bu büyük boşluğa 4 tane zincir çekerek oluşturduğum boşluğa giriyorum ve 6 tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanların üstüne yaptığım küçük boşluğa girerek sık iğne örüyorum. Sonra onun yanındaki büyük boşluğa girerek yine 6 tane trabzan örüyorum. Yine trabzanın üzerindeki küçük boşluğa girerek sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar yelpazeleri oluşturarak devam ediyorum. Bu ikinci yelpazeler birinci sıradaki yelpazelerin arasına denk gelecek. Üçüncü yelpazeler bu yelpazenin arasına denk gelecek. O şekilde devam edecek. 6. sıranın sonundaki yelpazeyi de ördükten sonra bu küçük boşluğa girerek sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu boşluğu oluşturmak için ördüğüm zincirin köşesine batarak yine sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 7. sıraya başlıyorum şimdi de. İlk yelpazede 2 trabzan atlayarak şurada üzerindeki deliğin içine giriyorum ve sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak diğer deliğe giriyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yan taraftaki yelpazenin üzerine geliyorum. Yine 2 tane trabzan atlayarak ikinci ve üçüncü trabzanların arasında kalan deliğe giriyorum. Üstteki deliğe giriyorum. Sık iğne örüyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak yanındaki deliğe giriyorum. Sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ediyorum. 7. sıranın sonunda yelpazenin üzerindeki son sık iğneyi de ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Köşedeki zincirin içine giriyorum ve sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine buradaki boşluğun içine girip sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yelpazenin üzerindeki boşluğun içine girip 2 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Büyük boşluğun içine girip sık iğne örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Yelpazenin üzerindeki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum.
2 zincir çekiyorum. Sıranın sonuna kadar örüyorum. 8. sıranın sonunda 2 trabzanı ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Burada köşedeki boşluğun içine girip sık iğne örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Zincirin köşesine giriyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 9. sıra için dönüyorum. 2 trabzanın yanındaki boşluğa girip sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 2 trabzanın sol tarafındaki boşluğa giriyorum. Yine sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İki tane trabzanın sağındaki boşluğa girip sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu 2 trabzanın sol tarafındaki boşluğa giriyorum. Sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine sıranın sonuna kadar devam ediyorum. 9. sıranın da sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Köşedeki zincirin içine girip sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 10. sıra için dönüyorum. Burada 2 zincir çekerek oluşturduğum boşluğun içine girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanların üzerindeki boşluğa girip sık iğne örüyorum. Sonra yanındaki 4 zincir çekip oluşturduğum boşluğa girerek 6 tane ikili trabzan örüyorum. Bu sırada da tekrar yelpazeleri örüyorum. Yelpazeyi kapatmak için yine trabzanların üzerindeki 2 zincir çekerek oluşturduğum boşluğa giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine sıranın sonuna kadar yelpazeleri örerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yeleğin etek bölümünü bitirdim. Toplamda 7 sıra yelpaze ördüm. Uzunluğu da 19 santimetre. Siz yeleğin büyüklüğüne göre bu yelpaze sayısını çoğaltabilirsiniz. Bir ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. İkinci sıradaki yelpazeler birinci sıradaki yelpazelerin arasına denk geliyordu. Üçüncü sıradakiler de ikinci sıradakilerin arasına denk geliyordu. Yerleşimleri o şekilde olacak. Bunun için de üçüncü sırayı birinci sıra gibi ördüm. Dördüncü sırayı da ikinci sıra gibi ördüm. Diğer sıralarda da aynı şekilde devam ediyor. Birinci sıramızda yarım yelpaze var. İkinci sırada bütün yelpazemiz var. Yine diğerinde yarım, yarım, bütün şeklinde devam ediyor. Diğer yelpazeleri örerken de birinci ve ikinci sıranın tekrarı şeklinde örmüş oluyoruz. Şimdi robayı örmeye başlıyorum. Son sırayı burada bitirdikten sonra başlangıç noktasına dönüyoruz. Robo bölümünü örmek için.
burada köşeye giriyorum. İki zincir çekiyorum. Dibine değil, şuraya giriyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Zincirin içine gireceğim hep. Boşluğa değil. Yeleğe başlarken ilk sırada büyük boşlukları oluşturmak için 2 zincir atlamıştım. Küçük boşlukları oluşturmak için de 1 zincir atlamıştım. Şimdi oralara trabzan öreceğim. Büyük boşluğa 2 zincirin olduğu bölüme 2 tane trabzan ördüm. Sık iğne yaptığım yere de tekrar giriyorum. Oraya da giriyorum. Sık iğnenin üzerine de ikili trabzan örüyorum. Şimdi küçük boşluğa geldim. Şuraya giriyorum. Bir zincir atladığım yere ve ikili trabzan örüyorum. Tekrar sık iğnenin üzerine büyük boşluğa geldim. Şimdi tekrar zincirin içine giriyorum. Sık iğnenin üzerine bir tane trabzan. Küçük boşluğun altına yine bir tane trabzan. Aynı işlemleri tekrar ederek örüyorum. Trabzanları ördüğüm sıranın sonuna geldim. Sonuncu trabzanı yapmak için yine zincirin içine köşeye giriyorum. İkili trabzanı ördükten sonra 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu sırada kutucuklar oluşturacağız. Dibine değil, yanındaki deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Bir delik atlayıp ikinci deliğe giriyorum. Bir zincir çekip bir delik arayla kutucukları oluşturmaya devam ediyorum. Bu sıradaki kutucukları tamamladıktan sonra yeleğin roba kısmını örmeye başlayacağım. Bunun için ilk önce iğnelerle yeleği eşit parçalara ayırdım. Buradan 16 kutucuk ilerleyerek iğneyi buraya yerleştiriyorum. Diğer kenarında da aynı şekilde 16 kutucuk ilerleyip sık iğnenin üzerine iğneyi yerleştirdim.
Arka tarafta da toplam 31 adet kutucuk var. Şimdi roboyu örmeye başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk kutucuğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yanındaki kutucuğun içine girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. Kutucukların içine 2'şer tane trabzan örüyorum. Sondan 4. kutucuğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. İkinci trabzanı örerken bir defa çıkıyorum. Diğer kutucuğa da bir trabzan için geçiyorum. 2 defa da çıkıyorum. Burada eksiltme yaptım. Yani 2 trabzanı birleştirmiş oldum. Sonra şuraya kutucuğun içine değil, zincirin içine giriyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Burada koltuk altı için 2 tane kutucuk bıraktım. Üst sıraya geçmek için bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dibine değil, yanındaki deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Zincir çekmiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. Yine yalancı sık iğne örüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe girip yalancı sık iğne örüyorum. Yine bir zincir, bir delik atlıyorum. İkinci deliğe yalancı sık iğne örüyorum. Kutucukları örmeye devam ediyorum. Son kutucuğu yapmak için de köşedeki zincirin içine giriyorum. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk kutucuğun içine girerek ikili trabzan örüyorum. Sonra yanındaki kutucuğun içine yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Her bir kutucuğun içine 2'şer tane trabzan örüyorum. Sondan ikinci kutucuğun içine bir tane trabzan örüyorum. Yine eksiltme yapacağım. Bu kutucuğun içine giriyorum. Trabzan için bir defa çıkıyorum. Sonra ipi tığın üzerine atıp diğer kutucuğa giriyorum şuraya. Ve ikili trabzanı şimdi 2 defa da bitiriyorum. Son trabzan içinde köşede zincirin içine giriyorum. Koltuk altı için 3 sırada azaltma yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dibine değil, yanındaki deliğin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum.
Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. Bu şekilde kutuları oluşturuyorum. Son kutucuğu da ördükten sonra yine 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk kutucuğun içine girip bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine diğer kutucukların içine ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yaka kesimine gelene kadar eksiltme yapmadan örüyorum. Evet arkadaşlar, yaka kesimine kadar ördüm. 7 sıra trabzan ördükten sonra yakasını kesmeye başlıyorum. Şimdi kutucukların olduğu sırayı örüyorum. 1 2 3 4 5 kutucuk ördüm. Bu taraftan da 1 2 3 4 5 6 tane ikili kalıyor. Bir zincir çektim. Şimdi yine yalancı sık iğne öreceğim. Yalnız eksiltme yapmam gerekiyor. Bunun için bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Bir delik daha atlıyorum. Tekrar ikinci deliğe giriyorum. Evet, ipi içinden geçiriyorum bir defada. Şimdi zincir çekmiyorum. Tekrar yalancı sık iğne öreceğim. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi trabzan öreceğim. Sol taraftan 1 2 3 4 5 6. kutucuğun içine girerek eksiltme yapacağım. Bunun için bir defa çıkıyorum. İpi üzerine alıyorum. 2 defa da trabzanı örüyorum. Sonra yine her kutucuğun içine 2 adet trabzan örüyorum. Zincirin köşesinden içine girerek ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dibine değil, yanındaki deliğe girerek yalancı sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. Bir zincir çekiyorum yine. Bir delik atlayarak yalancı sık iğne örüyorum. 3 tane kutucuk ördükten sonra yine eksiltme yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. İçinden çıkmıyorum. İpi üzerine almadan bir delik atlıyorum. Tekrar ikinci deliğe giriyorum. Ve hepsinin birden içinden çıkarıyorum ipi.
Zincir çekmeden tekrar yalancı sık iğne örüyorum. Şuradaki deliği atlıyorum ve köşeye zincirin içine girerek sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sol taraftan 1, 2, 3, 4. kutucuğun içinde eksiltme yapıyorum yine. İkili trabzan için bir defa geçiyorum içinden. İpi alıyorum üzerine. Şimdi tekrar ikili trabzanımı örüyorum. Yine kutucukların içine ikişer tane trabzan örüyorum. Yaka kesimini tamamladım arkadaşlar. Şimdi dikmek için de biraz ip bırakıyorum. Diğer öne başlıyorum. İğneyi yerleştirmiştik buraya. 2 tane kutucuk atlıyorum. Şuradan giriyorum. İki zincir çekiyorum. Şimdi yine koltuk altı için azaltma yapacağım. Bu kutucuğun içine giriyorum. Bir defa çıkıyorum içinden. İpi üzerine atıyorum. Yanındaki kutucuğun içine girerek 2 defa da trabzanı tamamlıyorum. Buraya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi yan taraftaki kutucuklara ikişer tane trabzan örüyorum. Sondaki trabzanı da köşede zincirin içine girerek yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dibine değil, yanındaki deliğin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayıp ikinci deliğe giriyorum. Kutucukları yapmaya devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 11 tane kutucuk ördükten sonra zincir çekmeden bir delik atlayarak ikinci deliğe yalancı sık iğne örüyorum. Yine zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şuradaki kutucuğa değil,
ikinci kutucuğa giriyorum. Şuraya ikinci kutucuğa giriyorum. Bir defa çıkıyorum. İpi üzerine atıyorum. Sonra tekrar yanındaki kutucuğa girerek ikili trabzan örüyorum. Bu kutuya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Sonra diğer kutucuklara ikişer tane trabzan örmeye devam ediyorum. Koltuk altı için 3 sırada azaltma yaptıktan sonra hiçbir azaltma yapmadan yaka kesimine kadar düz olarak örmeye devam ediyorum. Yeleğin diğer önünde de trabzanlarda 7 sırayı tamamladıktan sonra ipi kesiyorum. Yaka kesimini yapmak için çeviriyorum. Yaka kesimine kutucukla başlıyorum. 2, 4, 6 trabzan ilerleyip buradan deliğin içinden girip ipi çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Şimdi tığın üzerine ip almadan bir delik daha atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Çıkıyorum ve hepsinin birden içinden geçiriyorum ipi. Eksiltme yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum ve yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Bir zincir. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Devam ediyorum. Eksiltmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuk oluştu. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk kutucuğun içine girerek ikili trabzan örüyorum. Kutucukların içine ikişer tane trabzan örüyorum yine. Son kutucuğa geldiğimde trabzanla eksiltme yapıyorum. 2 tane trabzanı bir trabzan olarak öreceğim. Bir defa çıkıyorum.
ipi üzerine alıyorum. Şimdi 2 defa da çıkarak ikili trabzan örüyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şurada boşluğun içine değil, zincirin içine giriyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. İpi üzerine alıyorum. Dibine değil, yanındaki deliğe giriyorum. İpi üzerine almadan bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. Ve birlikte çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. Ve yalancı sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. Yine bir zincir. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şurada bir delik atlayarak köşede zincire giriyorum. Dört tane kutucuk oluşturdum. Yine 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk kutucuğa bir tane ikili trabzan örüyorum. İkinci kutucuğa geçiyorum. Ona da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Üçüncü kutucuğa da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Son kutudaki 2 trabzanı yine birleştirerek eksiltme yapıyorum. Bir defa çıktım. İpi üzerine aldım tığın. Şimdi 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanı da burada zincirin içine giriyorum. Kutucuğun içine değil. Yakanın kesme işlemini tamamladım. Bu ipimizi de omuz dikecek kadar keseceğim. Şimdi yeleğin arka tarafını örmeye başlıyorum. Daha önce yerleştirdiğim iğnenin sol tarafına doğru 2 kutucuk ilerliyorum. Şuradan zincirin içine giriyorum. İki zincir çekiyorum. Şimdi başlarken eksiltme yapacağım. Bunun için ilk kutucuğa giriyorum. İkili trabzan için bir defa çıkıyorum. Sonra tekrar ipi üzerine atıyorum. Yandaki kutucuğun içine girerek trabzanı tamamlıyorum. 2 defa da çıkıyorum. Bu kutucuğun içine bir tane daha trabzan örüyorum. Şimdi diğer kenara gelene kadar kutucukların içine 2'şer tane ikili trabzan örüyorum. Koltuk altında iğneye 4 tane kutucuk kaldığında 4. kutucuğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Yine aynı kutucuğun içine girerek ikili trabzanda bir defa çıkıyorum. İpi üzerine alıyorum. Yanındaki kutucuğa girerek ikili trabzanı tamamlıyorum. Şimdi
aynı kutucuğun içine girmiyorum. Burada zincirin içine girerek ikili trabzan örüyorum. Koltuk altı için 2 tane kutucuğumuz kaldı burada. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dibine değil, yanındaki deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayıp ikinci deliğe giriyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. Diğer kenara kadar kutucukları oluşturmaya devam ediyorum. Diğer kenara geldim. Burada başlarken eksiltme yapmıştım. Zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 tane trabzan kala zincir çekmeden bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum ve yalancı sık iğne yapıyorum. Yine zincir çekmeden bir delik atlayarak burada zincirin köşesine giriyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şuraya dibindeki kutucuğa değil, yandaki kutucuğa giriyorum ve eksiltme yapmak için bir defa çıkıyorum. Sonra ipi üzerine atıyorum. Yandaki kutucuğa giriyorum. 2 defa da çıkarak ikili trabzanı tamamlıyorum. Bu kutucuğun içine bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Yandaki kutucuğa geçiyorum. Onun içine de 2 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer kutucuklara da sıranın sonuna kadar 2'şer tane ikili trabzan örüyorum. Sondan ikinci kutucuğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi eksiltme işlemi yapacağım yine koltuk altı için. İkili trabzan için bir defa çıkıyorum. İpi üzerine atıyorum. Şimdi yandaki kutucuğun içine giriyorum. Ve ikili trabzanı 2 defa da tamamlıyorum. Sonra şuraya zincirin içine girerek bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Evet arkadaşlar, yeleğin arka bölümünde koltuk altının kesme işlemini tamamladım. Bundan sonra eksiltme yapmadan düz olarak örüyorum. Bu trabzanlar 9 sıraya tamamlandıktan sonra yaka bölümünde kesme işleminde yapmayacağım için düz olarak bitiriyorum. Yeleğin arka tarafını ördüm. Bir tarafında da ön ve arkayı omuzda dikerek birleştirdim. Şimdi diğer tarafta nasıl dikeceğimi göstereceğim size. Sol tarafı da dikmek için ters çeviriyorum.
önceden bıraktığım iple ön ve arkayı dikerek birleştireceğim. Şimdi her bir deliğin içine karşılıklı olarak giriyorum. Dikme işlemine başlıyorum. Daha sağlam olması için başlangıca 2 defa giriyorum. Şimdi yanındaki deliğe giriyorum. Sonra karşısındakine. Sonuncu deliğe de giriyorum. Başlangıçta yaptığım gibi daha sağlam olması için 2 defa aynı yere giriyorum. İpi sağlamlaştırıyorum. Evet, yeleğin diğer tarafını da diktim. Omuzlardan birleştirdim. Her iki tarafı da diktikten sonra birleştirme işlemini tamamladım. Yeleğin kenarlarına sık iğne öreceğim. Önceden kollarına sık iğne ördüm. Şimdi yaka bölümünü ve pat bölümünü öreceğim. 3 numara tığ kullanıyorum. Sağ önden başlıyorum. Bu ipi de örerken içine alacağım. Şuradan giriyorum. Zincir çekmiyorum. Şuradan içine giriyorum. Sık iğne örüyorum. Trabzan olan bölümlere 2 tane sık iğne örüyorum. Diğer boşluklara birer tane.
Şimdi robo bölümüne geldim. Burada birinci sıraya ilik yapacağım. 2 sıra atlayıp 4. sıraya yapacağım. Yine 2 sıra atlayacağım. Burada son sıraya tekrar ilik yapacağım. Trabzanların olduğu bölümde ilk sıradan zincir çekerek geçiyorum. Sık iğne yapmıyorum. 2 zincir çektim. Kutucuğun olduğu bölüme atlıyorum. Kutucuğun olduğu bölüme 1 tane sık iğne, trabzanların olduğu bölüme 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine kutucuk olan bölüme 1 sık iğne, trabzanın olduğu bölüme 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 4. sıraya geldim. Yine burada da 2 tane zincir çekiyorum ve kutucuğun olduğu bölüme giderek 1 tane sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. Buradaki kutucuğa da 1 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Köşeye zincire batıyorum. Zincirin içine batıyorum. İlik oluşturdum. Yine son iliği oluşturdum. İkinci sırada geçerken iliklerin içini de dolduracağım sık iğne ile. Şimdi yeleğin diğer patına da aynı işlemleri uygulayacağım. Sadece ilik oluşturmayacağım. Yeleğin bu kenarına da buradan yakadan başlıyorum. Zincir çekmiyorum. Trabzanın olduğu bölüme 2 tane sık iğne örüyorum. Kutucuğun olduğu bölümlere 1 tane, trabzanlara 2 tane sık iğne örerek diğer kenarda yaptığım gibi devam ediyorum. Bu kenarı da tamamladım. Zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Şimdi tekrar bu kenardan başlayarak buradan ikinci sırayı öreceğim. Yakayı örüp diğer kenarda bitireceğim. Köşeden başlıyorum yine. Zincir çekmiyorum. Dibine girerek sık iğne örüyorum. Robada 2 zincir çekerek oluşturduğum iliğe şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. Yine devam ediyorum sık iğne örmeye. Ben düğmelerim küçük olduğu için
2 zincir çektim. Siz daha büyük düğme kullanırsanız zinciri 3 tane de çekebilirsiniz. İkinci ilmeğe geldim. Onun içine de 3 tane sık iğne örüyorum. Yine devam ediyorum sık iğne örmeye. Sonuncu iliğin içine de 3 tane sık iğne örüyorum. Şimdi yakadan devam ediyorum. Burada trabzanların üzerine birer tane sık iğne gelecek şekilde örüyorum. Yaka için eksiltme yaptığım bölümlerde bazı yerlerde girintiler oluştu. Oralara sık iğne yerine yalancı sık iğne öreceğim. Şuraya 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Sonra tekrar sık iğne örmeye devam ediyorum. Şurada ön ve arkanın birleşim yerine de giriyorum. Arka bölümde trabzanların üzerine her deliğe bir sık iğne örerek devam ediyorum. Yakanın arka bölümünü de sık iğne ördüm. Sağ önü ördüğüm gibi sol önü de öreceğim. Bu önde sadece ilikler olmayacak. Sık iğnenin üzerini ikinci sıraya örerek geçeceğim. Sadece patlar 2 sıra olacak. Kollar ve yaka bir sıra sık iğne olacak. Sol önü de örüp yeleği tamamlayacağım. Şimdi size bu cici yakanın yapılışını anlatacağım. Çocuklar için uygun olan bu yakanın zincir sayısı arttırılarak yetişkinler için de yapılabilir. Kazak, hırka ve yeleklerin üzerinde kullanılabilir. Yakayı örmeye başlayalım. Yakanın sadece zincirini 2 kat iple öreceğim. Bunun için yumağın dışındaki iple içinden çıkardığım ipi kullanacağım. ...61 tane zincir çekiyorum. Çok fazla sıkmadan. ...61 tane zinciri tamamladıktan sonra... ...tek ipi kesiyorum. Buradan çıkarıyorum kestiğim ipi. Diğer iple devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. İpin olduğu zincirin içine değil, yanındaki zincirin içine girerek yalancı sık iğne örüyorum. Zincirin sonuna kadar yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum.
Sıranın sonunda 61 tane yalancı sık iğne oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir delik atlayarak ikinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğe girerek bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı deliğe ikili trabzan örüyorum. Aynı işlemleri yaparak sıranın sonuna kadar ördüm. Yine zincir çekmeden köşeye girerek ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Alt sırada oluşturduğum V'nin içine girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere girerek 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir alt sırada ördüğüm trabzanın üzerine yine trabzan örüyorum. Zincir çekmeden burada oluşturduğum V'nin içine girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden alt sıradaki trabzanın üzerine trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıranın da sonuna geldim. Yine son olarak zincir çekmeden köşeye giriyorum ve ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi buradaki boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Alt sıradaki tek trabzanın üzerine girerek trabzan örüyorum. Yine boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum.
Dördüncü sıranın sonunda yine zincir çekmeden köşeye girerek ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine ilk boşluğa girerek 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bu son sırada boşluk için bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere girerek 4 tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir alt sıradaki trabzanın üzerine ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğun içine giriyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden alt sıradaki trabzanın üzerine girerek ikili trabzan örüyorum. Bu sırada da sıranın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Yakanın son sırasında tamamladıktan sonra bir bağcığını yaptım. Şimdi size diğer bağcığın nasıl yapılacağını anlatacağım. 130 cm uzunluğundaki ipi ikiye katladım. Yakanın buradan köşesinden giriyorum. İpi geçiriyorum. İki ucundan ters tarafa doğru büküyorum. Biraz büktükten sonra ipi ikiye katlıyorum. Ucuna düğüm yapıyorum. Bağcığı da bu şekilde tamamladım. Yakanın bu bölümüne kurdele geçireceğim. Bunun için 45 cm uzunluğunda kurdele kestim. Şimdi buradan köşeden giriyorum. Şuradan aradan giriyorum. 2 tane yalancı sık iğne atlayarak ilerliyorum. 2 tane altta, 2 tane üstte olacak şekilde devam ediyorum. Bu kurdeleleri de böyle altına daha sonra dikeceğim. Yeleğimiz bitti arkadaşlar. Sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni paylaşımlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.